Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz. Sadece paspas değil, seccade, yolluk, kilim, her türlü yerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Hatta bu şekilde yapıp kırlentlerde yapabilirsiniz. Sandalyelerin üzerine böyle koyabilirsiniz. Evet, böyle güzel bir çalışma. Bebeklerimizin altlarına da yapabilirsiniz ayrıca. Şimdi bu çalışmayı yaparken bakın şöyle bir halı kaydırmaz kullandım. Ve 3 milim tığ kullandım. Tığ numarası da önemli değil. Deliklerinden rahat geçmesi yeterli bizim için. Ve Alize Burcun batik ip kullandım. Aslında ipimiz çok da önemli değil arkadaşlar. Evde böyle arta kalan ipleriniz varsa böyle sıra sıra yaparak onlarla böyle güzel bir çalışma yapabilirsiniz. Evet, hemen kenar kısmından başlamak istiyorum. Ters sık iğne tekniği kullandım arkadaşlar yaparken. Arkası da bu şekilde gözüküyor. Şimdi ben bunu yaparken arkadaşlar ters sık iğne tekniğini kullandım demiştim. Evet, onu kullandım ama ilk başlarken bakın böyle tuttum. Burası arka tarafı. Burada ön tarafı arkadaşlarım. Şimdi buradaki boşluklar bakın beyaz beyaz görünmesin diye arkasını kullanarak başlamak istedim. O da bir değişik güzellik kattı. Hemen sizlerle başlamak istiyorum. Şimdi ön tarafımız burası olacağı için hemen ters köşeden başlıyoruz. Şu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Başlıyorum ilkinden ve hepsinin içerisinden bakın böyle ilmeğimi çıkartıp örüyorum. Sık iğnemi yapıyorum yani şu şekilde. Çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Eğer böyle daralmalar, çekilmeler olacaktır siz bu modeli yaparken. O zaman çalışmanızı bitirin. Normal olarak bitirin. Ve en son bir böyle hafif bir ütü geçin arkadaşlarım. Kenarları falan gayet güzel duracaktır da. Evet, kenarı tamamladık. Bakın şimdi ön tarafını göstereyim sizlere. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Gayet güzel bir görünüme sahip oluyor. Şimdi buraya geldiğimizde bu kenara tekrar devam ediyorum. Bakın hemen alta indim, devam ediyorum. Ve bu halı kaydırmazımı şuradan bakın şöyle çevirdim. Şöyle net olarak göstermek istiyorum. Şuradan ve şuradan arkadaşlar giriş yaptım. Yine buralarda da ters sık iğne tekniğini kullanacağız. Bakın bu şekilde alıyorum. Hemen yanından giriş yapıyorum. Karşıdan çıkartıyorum ve alıyorum. Şöyle iyice yakınlaştırayım. Bilmeyen arkadaşlarım için. Bakın şuradan giriş yaptım. Buradan çıkartıyorum. Bakın son yere geldim arkadaşlar. Şöyle. Böyle bir görüntü oluyor. Şimdi buradan şu şekilde çeviriyorum. Ve şuradan giriş yapıyorum. Şu ipimi de alttan alayım. Şu şekilde yine ters sık iğne tekniği kullanarak sonra geri çeviriyorum halı kaydırmazımı. Ve bakın şu son yerden giriş yapıyorum. Aldım, çektim. Şimdi bir de yanına aynı şekilde böylelikle kenar yapmamıza da gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde tutuyorum ikinci sırayı ve şuradan giriş yapıyorum. Bakın şuradan ve karşısından çıkartıyorum.
Ve yine sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Yine sona geldik arkadaşlarım, bakın. Hemen çevirdim şu şekilde halı kaydırmazımı ve ters olarak bakın şu aradaki boşluktan giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra tekrar çeviriyorum. Ve bakın şu boşluktan giriş yaptım. Bir de yanındaki yerden ve bir diğer sıraya aynı az önce yaptığımız gibi şu şekilde alarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kenar yapmamıza da ayrıyeten gerek kalmamış oluyor arkadaşlarım. Böylelikle bakın şurası bu şekilde yaptığımız yerde burası oturuyor zaten. Biraz süre geçtikten sonra dediğim gibi böyle bir sıkılma, kıvrılma olursa hafif bir ütü basın, bu hale gelsin arkadaşlarım. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.